Malezya ordusu çok uluslu bir ekipman portföyüne sahip. Yerli üretim ve modernizasyon çalışmalarıyla bağımsız savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor. Türkiye'den Anka İHA, Kuzgun füzesi ve STM tarafından üretilen 3 adet korvet dikkati çekiyor. Ek olarak Türk üretimi Kargo Kamikaze İHA, Togan Keşif İHA'sı ve Boyga Kargo İHA'larının ortaklaşa üretimi planlanıyor. Tüm ülkelerden yapılan alımları videonun ilerleyen kısımlarında birlikte ele alacağız. Malezya'nın en ciddi sorunu Güney Çin Denizi'ndeki Çin tehdidi. Ayrıca Malakka Boğazı'nın güvenliğini önemli ölçüde sağladılar. Hangi ekipmanları kullanıyorlar? Hangi ülkelerden askeri ürün satın alıyorlar? Karşılaştığı dış problemler neler ve nasıl çözüyor sorularının cevaplarını arayacağız. İçeriye geçmeden önce minik bir ricamız var. Videoyu hazırlarken ben ve ekip arkadaşlarım saatler süren araştırmalar ve kurgu süreciyle ilgileniyoruz. Kanalımıza katılarak ve abone olarak bizlere destek olursanız çok mutlu hissederiz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Malezya'yı ele alacağız. Ben Sinan Bakioğlu, keyifli seyirler dilerim. Ordunun yapısıyla başlayalım. Ülkede zorunlu askerlik uygulanmıyor. Tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyor. Ancak Malezya'da gençler için gönüllü olarak katılabilecekleri bazı askeri eğitim programları mevcut. Malezya Askeri Akademisi'ne ve rezerv kuvvetlere gönüllü olarak alınıyor. Tercih etmeleri halinde kadınlar Malezya Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapabiliyor. Resmi verilere göre Malezya Silahlı Kuvvetleri'nde kadın personelin oranı yaklaşık %10-15 civarında. Tüm kuvvetlerde subay ve astsubay olarak çalışabilirler. Örneğin 2016'da Hava Kuvvetleri'nde ilk kadın savaş pilotu Major Patricia Yap görev yaptı. Ordu 3 kuvvetten oluşuyor. Bunlar Kara Kuvvetleri, Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri. Başkomutanlık makamında ülkenin aynı zamanda sultanı olan Sultan İbrahim İskender var. 2020-2025 arası savunma için yaklaşık olarak 23,8 milyar dolar para harcandı. Detaylandıralım. Gayri safi yurt hasılaya göre oranlayacağız. 2020'de %1,1, 2021'de %1,0, 2022, 2023, 2024 ve 2025'te %0,9 oranında bütçeden pay askeriye için ayrılmış. Evet, anlaşılacağı üzere gayri safi yurt hasılaya oran düşük kalıyor. Buradan Malezya'nın ekonomik büyümeye öncelik verdiğini ve savunma harcamalarını nispeten sınırlı tuttuğunu anlıyoruz. Bölge ülkeleriyle kısa bir karşılaştırma yapalım. Veriler 2023 yılına kadar. Singapur %2,2, Tayland %1,1, Endonezya %0,7, Filipinler ise %0,5 harcama yapmış. Ülke FPDA üyesi. Bu oluşum NATO'ya benziyor. 5 üyesi var. Bunlar Avustralya, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Birleşik Krallık. NATO'nun 5. maddesiyle benzer bir kural var. Birine saldırı olursa bu tüm organizasyona yapılmış sayılır ve karşılık verilir şeklinde. Orduda yaklaşık 113.000 kişi aktif olarak görev yapıyor. Kara kuvvetlerinde ise 80.000 askerin bulunduğu tahmin ediliyor. Deniz kuvvetlerinde ise 18.000 kişiye yakın personel sayısının bulunduğu tahmin ediliyor. Hava kuvvetlerinde ise ortalama olarak 15.000 asker bulunuyor. 52.000'e yakın kişi ise rezerv asker statüsünde. Savaş durumunda silah altına alınacaklar. Global Firepower Index araştırmasına göre 2025'te 145 ülke içinde 42. sırada. Ordunun kullandığı ekipmanlarla devam edelim. Kara kuvvetleriyle giriş yapalım. Çoğunluğu eski model ancak yeni alımlar ve modernizasyon projeleri devam ediyor. İlerleyen kısımlarda detaylandıracağım. Ana muharebe tankı olarak Polonya üretimi PT-91M Pendekar tercih ediliyor. Paletli zırhlı savaş araçları olarak 3 model karşımıza çıkıyor. Bunlar ACV-300 Adnan, K-200 KIFV ve Bandwagon 206. Ürünler sırasıyla Türk, Malezya, Güney Kore ve İsveç üretimi. Tekerlekli zırhlı savaş araçları olaraksa öncelikle AV-8 Gempitalar yer alıyor. 257 adet envanterde Malezya ve Türkiye işbirliği görülüyor. Arkasından Tarantula HM-AV'ler bulunuyor. 136 parça sipariş verildi. Bunlar Malezya'nın kendi ürettiği ekipmanlar. Üstündeki silah sistemini yakından tanıyoruz. Aselsan siper yerleştirilmiş. AV-4 Lipambaralar da mevcut. Sırada tanıdık bir sima daha var. 20 adet Ejder Yalçınlar da kullanımda. Üstünde Aselsan Sarp 7.62 veya 12.7 RCWS konuşlandırılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden satın alınan 12 adet Guardian'lar da görevde. Bunlar Lübnan'daki barış koruma görevinde kullanılıyor. Brezilya üretimi AV-VBL araçlardansa 10 adet var. Son olarak Birleşik Krallık'tan alınan 7 adet Ferret araçlarla zırhlı araçları noktalıyoruz. Çoklu roket sisteminde ise bir tek Brezilya'dan alınan Astros 2 MLRS ile karşılaşıyoruz. Obüs gücü olarak ilk etapta Slovakya'dan 18 adet EVA M2'ler sipariş edildi. Güney Afrika üretimi Denel G5'lerdense 28 adet mevcut. İtalyan ürünü Otto Melara Mod 56'lar da yer alıyor.
Eski toprak B-102'ler de kullanılıyor. Bu ekipmanlar Körfez Savaşı, Vietnam Savaşı ve Irak'ın işgalini gördü. Amerika'dan satın alındı. Son olarak Fransız üretimi LG-1 Mk3'ler bulunuyor. Kara havacılık unsurlarıyla kara kuvvetlerini noktalayalım. Ülkenin kendi kapasitesiyle ürettiği CTRM Aluduralar kara operasyonlarına destek veriyor. Polonya'dan tedarik edilen Fly-Eye'lar da gözetleme amacıyla kullanılıyor. Ek olarak Avusturya'dan Shebel Chemcaptor S-100'ler de satın alındı. Ayrıca Kanada'dan Skyranger R-60'lar da envantere katıldı. Çin'den satın alınanlarla kara havacılık İHA'larını tamamlıyoruz. CW-25'te, CW-15 ve CW-007'lerin sayısı bilinmiyor. Gözetleme amacıyla kullanılıyor. İstenmesi halinde mühimmat yüklenebiliyor. DJI Matrix ve DJI Mavic'ler de gözetleme yapıyor. Mühimmat kapasitesi yok. Helikopterler konusunda ise tamamen dış alım göreceğiz. Amerika'dan MD-500 Defender'lardan 6 adet kullanılıyor. İtalyan Birleşik Krallık ortak üretimi AgustaWestland AW109 ve AW149'lar ise gözlem ve orta seviye taşımacılık için bulunuyor. Hava savunma sistemlerinden bahsedelim. Birleşik Krallık'tan Rapier ve Rapid Ranger LML'ler satın alındı. Toplam 39 adet. Rusya'dansa araçlara monte edilebilen Jigit AA Pod System alındı. Bilinen 40 parçası kullanımda. Taşınabilir hava savunma sistemlerinde ise Batı dominasyonu görüyoruz. Birleşik Krallık'tan Starstreak, Starburst ve Javelin var. Rusya'dan İGLA'lar alındı. Pakistan'dan Anzalar da kullanılıyor. 100 adet ürün envanterde. 500 parça sipariş edildi. Son olarak Çin'den FN-6'lar tedarik edildi. Uçak savar bataryası olarak İsveç'ten 36 parça Bofors 40 mm L-70'ler var. İsviçre'den Oerlikon GDF üniteleri de satın alındı. Kraliyet Deniz Kuvvetleri ile devam edelim. Ordunun ağırlığı denizler. Malakka Boğazı ve Çin'le yaşanan sorunlar sebebiyle bunu tercih ediyorlar. Videonun ilerleyen kısımlarında detaylandıracağım. Fransa'dan Scorpion sınıfı 2 adet denizaltı satın alındı. Hepsi kullanımda. Fransa-Malezya ortak üretimi olan Maharaja Lela fırkateynler tersane üretiminde. 5 adet teslim edilecek. Birleşik Krallık'tan 2 adet Leiku sınıfı fırkateyn de temin edildi. Almanya'dan 2 adet Castori sınıfı korvet envantere alındı. Ayrıca İtalya'dan da 2 adet Laksamana sınıfı korvet satın alındı. Açık deniz devriye gemilerinde bir ürün için ortaklık durumu söz konusu. Almanya ile ortaklaşa olarak Kedas sınıfı açık deniz devriye gemisi üretildi. 6 adet envanterde. Çin'den 4 adet alınan Kiris sınıfı gemide yer alıyor. Gambotlara geçelim. Fransız üretimi perdanalar ilk araç olarak kullanılıyor. 4 adet mevcut. İsveç'ten ise 3 adet Handalan sınıfı gemi alındı. Almanya-Malezya ortaklığıyla üretilen Jering sınıfı gambottan 6 tane envantere eklendi. Birleşik Krallık'tan 4 adet Keris sınıfı gambotlar da görev yapıyor. Son olarak ülkenin kendi kapasitesiyle geliştirdiği 2 adet Sri Tigalar kullanılıyor. Çok rollü destek gemisi olarak 2 adet Alman üretimi Sri Indira Saktiler bulunuyor. Eğitim gemisi olaraksa 2 adet Gaga Samudera ve 1 adet Tunas Samudera kullanılıyor. Bunlar sırasıyla Malezya, Güney Kore ve Birleşik Krallık menşeilidir. Deniz havacılıkta kullanılan helikopterlerde tamamen dış alım var. Birleşik Krallık'tan 6 adet Westland Lynx alındı. 4 adet Eurocopter Fennekiler de kullanılıyor. İtalya'dan AgustaWestland AW139'lar da hizmette. İHA olaraksa Amerika'dan Boeing Institute Scan Eagle'lar mevcut. 18 adet envanterde. Füzelerle deniz kuvvetlerini tamamlayacağız. Birleşik Krallık'tan satın alınmış 50 adet Sea Squall füzeleri dikkati çekiyor. Bunlar havadan karaya ateşlenebiliyor. Westland Lynx helikopterlerine yerleştiriliyor. MECA füzesi Fransa'dan alındı. Maharaja Lela sınıfı fırkateynlere konuşlandırılıyor. Güney Kore'den temin edilen KSAAM füzeleri güdümlüdür. Yüzeyden havaya ateşleniyor. Lekoi sınıfı fırkateynlere monte edilen Seawolf'lar da önemli. Birleşik Krallık'tan satın alındı. Laksamana tipi korvetlere eklemlendirilen Espite füzesi ise İtalya'dan geldi. Anti-gemi füzesi ve denizden karaya ateşlenebilen füzelerle deniz kuvvetlerini noktalayacağız. 100 adet NSM füzesi Maharaja Lela ve Leiku sınıfı fırkateynlere yerleştirilecek. Bunlar Norveç'ten alındı. Fransa'dan alınan Exocet MM-40'lar da Leiku fırkateyn ile Castori sınıfı korvetlere eklemlenecek. 50 adet alındı. Tekrar Fransız üretimi olan Exocet SM-39'lar ise Scorpion sınıfı denizaltılardan ateşlenebilecek. Roketsan üretimi olan atmaca füzeleri de kullanılacak. Son olarak İtalya'dan Otomat ile deniz kuvvetlerini tamamlıyoruz. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne geçelim. Bir İHA modeli hariç tamamen dış alım yapıldı. 8 adet Boeing FA-18 Hornet çok rollü savaş uçakları görevde. 30 adet yeni sipariş için Amerikan Kongresi'nden onay çıktı. Rusya'dan Sukhoi Su-30'lar da aynı görev için kullanılıyor. Toplam 18 adet mevcut.
Birleşik Krallık şirketi BAE Systems'ın ürettiği BAE Hawk saldırı uçağından 12 adet envanterde. Henüz üretim aşamasında olan ancak resmileşen KAI T-50 Golden Eagle'lar ise Güney Kore'den alındı. 18 parça için sözleşme yapıldı. Deniz devriye uçaklarına geçelim. İtalyan-Fransız ortaklığı olan ATR-72'ler kullanılacak. 2 adet için el sıkışıldı. 2026'da teslim edilecek. İspanya-Endonezya işbirliği görülen İPTN CN-235 model uçaktan 3 adet envanterde. Deniz devriyesi için son uçağımız Amerika'dan satın alınan 3 adet Beechcraft Super King Air. Tanker uçağı olaraksa KC-130 Herküller kullanılıyor. 4 tane envanterde. Askeri taşımacılık ve lojistik uçaklarına geçelim. Airbus üretimi A400 ve Atlas'lardan 4 adet mevcut. Amerika'dan tedarik edilen C-130 Herküller de tercih ediliyor. 10 adet kullanımda. İspanyol, Endonezya üretimi olan İPTN CN-235'lerden ise 4 parça yer alıyor. Helikopterlere geçelim. Tamamen dış alım görüyoruz. İlk olarak 2 parça Amerikan üretimi Sikorsky UH-60 Black Hawk kullanılıyor. Daha sonra İtalya üretimi Augusta Westland AW139 ve AW149'lar yer alıyor. Son olarak Fransa'dan Eurocopter EC-725 Karakal bulunuyor. Eğitim uçakları olarak BAE Hawk'lar tercih ediliyor. Ayrıca Beechcraft Super King Air'larda çift motorlu eğitim uçağı olarak kullanılıyor. İsviçre'den tedarik edilen Pilatus PC-7 de bulunuyor. Son olarak Fransız üretimi Eurocopter EC-120 kolibrilerde eğitim amacıyla tercih ediliyor. İHA'larla ekipman bölümünü bitirelim. Sonrasında mühimmatlardan bahsederek hava kuvvetlerini tamamlayacağız. TUSAŞ tarafından üretilen 3 adet Anka-S SİHA kullanılıyor. Gözetleme görevi içinse sırasıyla CTRM Aludra ve CTRM Eagle 150 yer alıyor. İlk ürün Malezya'nın kendi üretimi iken ikincisinde Avustralya ile işbirliği var. Füzelere geçelim. İlk olarak 50 parça AIM-7 Sparrow Malezya uçaklarından ateşleniyor. Amerika'dan alındı. Daha sonra yine Amerika'dan gelen AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 Amraam'lar bulunuyor. Rusya'dan R-27, R-73 ve R-77 füzeleri de kullanılıyor. Havadan karaya ateşlenebilen füzelerde de Amerikan, Fransız ve Rus ürünleriyle karşılaşıyoruz. AGM-65 Maverick Amerika'dan geldi. Fransa'dan FZ-90 FFAR de var. Son olarak Rusya'dan KH-29, KH-31P ve KH-59'lar tercih ediliyor. Genel amaçlı bombalar ve anti-gemi füzeleriyle hava kuvvetlerini tamamlayacağız. Tamamen Amerika ve Rusya'dan yapılan dış alımlar var. Amerikan üretimi JDAM, Paveway ve Mark 82'ler kullanılıyor. Rusya'dan ilk olarak KAB-500L ve KAB-1500L yer alıyor. Daha sonra FAB-500, OFAB 100-120 ve OFAB 250-270'ler bulunuyor. Anti-gemi füzeleri için AGM-84 Harpoon ve KH-31A envanterde. İlk ürün Amerikan, ikinci ürün Rus üretimi. Malezya'nın yürüttüğü ve farklı ülkelerle geliştirdiği askeri projelere geçiyoruz. Malezya savunma kapasitesini güçlendirmek için çeşitli modernizasyon ve üretim projelerine yatırım yapıyor. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi Diren Doğan'la görüştüm. Malezya-Türkiye ilişkilerine baktığımızda aslında Türk savunma sanayinin Güneydoğu Asya açılımıyla birlikte Malezya, Endonezya, Vietnam gibi ülkelerle de artan savunma sanayi iştiraklerini görüyoruz. Özellikle de Malezya'nın Güney Çin Denizi ve Malakka Boğazı vesilesiyle Türkiye'den korvetler satın aldığını, Anka'yı aldığını ve çeşitli silah sistemleri üzerinde Türkiye ile istişare ettiğini biliyoruz. Türk şirket STM tarafından 3 adet korvet üretilecek. Üzerindeki sistemleri Aselsan, Havelsan ve Roketsan geliştirecek. 2024'te inşa başladı. 3,5 yıl içinde teslim edilmesi öngörülüyor. Proje Malezya-Türkiye Savunma İşbirliği'nin en büyük adımlarından biri. Ayrıca Aselsan'a ait Aselsan Malezya şirketi de 2017'de ülkede faaliyet göstermeye başladı. TUSAŞ'tan 9 adet Anka-S İHA alındı. Ülkenin İHA kapasitesi artırıldı. FNSS şirketi ile teknoloji işbirliği yapılan 8x8 zırhlı araçlar üretiliyor. Farklı varyantları var. Bazıları füze lançerli olacak, bazıları top kulesi eklentisiyle kullanılacak. Roketsan'dan 18 adet Karaok taşınabilir tank savar füze sistemi de satın alındı. STM ile Malezya'nın G7 Aerospace firması arasında 2025'te Lima Fuarı'nda imzalanan mutabakat zaptı önemli. Türk üretimi Kargo Kamikaze İHA'sı, Tongan Keşif İHA'sı ve Bolga Kargo İHA'larının ortak üretimi hedefleniyor. STM, Malezya Kraliyet Donanması'na 153 metre uzunluğunda çok rollü bir destek gemisi de üretmesini planlıyor. Henüz resmi anlaşma kaleme alınmadı. İlk kez Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda tanıtıldı. Ayrıca Türkiye'den FNSS'nin ürettiği ACV-300 adlı zırhlı personel taşıyıcılar da envanterdeki yerini koruyor.
Aselsan'ın Malezya'da ofis açtığını biliyoruz. STM ile ciddi ilişkiler içerisinde olduğunu ve imzalanma aşamasında olan platformların olduğunu biliyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Her ne kadar Güneydoğu Asya dediğimiz bölge coğrafi olarak haritalarda uzak gibi görünse de bu ülkelerin kendi içerisinde bulunduğu jeopolitik konumlar, jeostratejik konumlar, özellikle de Türkiye ile savunma sanayi alanında sıkı işbirlikleri üretmelerine kolaylık sağlıyor. Malezya Hava Kuvvetleri eskiyen Baja Hawk 108-208 filosunu değiştirmek için Güney Kore'den 18 adet KA-50 Fa-50 Golden Eagle hafif savaş uçağı tedarik ediyor. Pilot ve teknisyenler Güney Kore'de eğitiliyor. Malezya 2002'de Fransa ve İspanya'dan aldığı 2 adet Scorpion sınıfı dizel elektrik denizaltı için bakım, modernizasyon ve eğitim projeleri yürütüyor. Malezya, Çin'den 4 adet Keri sınıfı gemi aldı. Ülkenin maruz kaldığı askeri problemlerden bahsedeceğiz. Ağırlığın deniz kuvvetlerine verilmesinin sebeplerini ele alacağız. Malezya, Güney Çin Denizi'nde Brunei, Çin, Filipinler, Vietnam ve Tayvan'la çakışan egemenlik iddialarına sahip. Özellikle de Güney Çin Denizi dediğimiz bölge, uluslararası ilişkiler literatüründe gri bölge olarak adlandırılan bir bölgeyi ifade ediyor ve burada Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok farklı, daha önce şahitlik edilmemiş stratejileri mevcut. Özellikle de Lahana stratejisi dediğimiz bir stratejide aslında buradaki küçük yapılar üstünde her ne kadar egemenlik çatışması varsa da Çin'in daha baskın olduğunu görüyoruz. Peki Çin Halk Cumhuriyeti ne yapıyor? Buradaki yapılar üstünde sadece deniz kuvvetlerini ya da sadece sahil güvenlik gemilerini değil, aynı zamanda kendi vatandaşlarından oluşturduğu milis güçleri, sivil güçleri de, ki bunların sayısı 1-2 değil, yeri geliyor 50'yi, 60'ı, 70'i bulabiliyor. O adı üzerinde, o yapı üzerinde lahana yaprağı gibi sarmaladığını görüyoruz. İşte aslında Malezya'nın da Türkiye'den daha küçük korvet tipi platformlar almasının sebebi Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki bu hızlı yayılmasına ve özellikle de bu küçük platformlarla oluşan milis mücadelesine bir etki etmek. 1979 haritasına dayanan münhasır ekonomik bölgesi 334.671 km2'lik bir alanı kapsar ve bu alan özellikle Sabah ve Sarawak açıklarında petrol ve gaz rezervleri açısından zengin. Bugün Mercedes Formula 1 takımının isim sponsoru olan Petronas şirketi Malezya hükümetine aittir. Ülkenin tüm petrol ve doğal gaz kaynaklarından sorumludur. Özellikle Kasawari gaz sahası ve Lukonya Shoals'ta aktif olarak petrol ve gaz arıyor. 2020'de Petronas'a ait West Capella sondaj gemisi Çin sahil güvenlik gemileriyle karşı karşıya geldi. Ancak Malezya operasyonunu durdurmadı. Çin sahil güvenlik ve deniz milis gemileri Malezya'nın münhasır ekonomik bölgesinde düzenli olarak varlık gösteriyor. 2023'te Başbakan Enver İbrahim, Çin'in protestolarına rağmen Malezya'nın münhasır ekonomik bölgesinde petrol ve gaz arama faaliyetlerini sürdüreceğini belirtmişti. Malakka Boğazı, dünya deniz ticaretinin %25'ini taşıyan, Hint Okyanusu ile Güney Çin Denizi'ni bağlayan stratejik bir deniz yolu. Çin'in Malakka ikilemi nedeniyle Malezya ile ekonomik işbirliği sürüyor. Aslında bizim choke point dediğimiz, yani denizde, okyanuslardaki stratejik noktaların başında geliyor. Belki de dünyanın en önemli kalp atışının yaşandığı noktalardan biri. Niçin bunu söylüyorum? Dünya ticaretinin neredeyse 1/4'ü buradan geçiyor. Aynı zamanda Çin dediğimiz o ejderhanın, ki artık dünyanın biliyorsunuz motoru durumuna geçmiş ejderhanın, beslenebilmesi için ihtiyacı olan enerjinin, yani hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık %80'i de Malakka Boğazı'ndan geçiyor. Buna istinaden de literatürde nasıl bir tanım var? Malakka ikilemi denilen bir tanım var ki bu tanım aslında Çin'in Malakka Boğazı'ndaki güvenlik ve ekonomik odaklı çıkarlarını tanımlamak üzere kullanılmış bir ikilemden bahsediyor. Malezya, Güney Çin Denizi'ndeki ve Malakka'daki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeyi savunuyor. Malezya, 2016'da Filipinlerin Çin'e karşı kazandığı Lahey tahkim davasını dolaylı olarak desteklemişti. Ancak Çin'i açıktan eleştirmekten kaçındı. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Malezya'nın kendi kapasitesiyle geliştirdiği askeri ekipmanlar ve maruz kaldığı sorunlar nedeniyle deniz kuvvetlerini güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Diğer devletlerden geniş çaplı askeri alımları da görüyoruz. Bölgede Çin gibi uyuyan bir devi uyandırmak herkes için problem olabilir. Bu yüzden aralarındaki problemler için diplomasi kullanılıyor. Malezya'nın savunma bütçesinin sınırlı olması nedeniyle Türkiye'nin uygun maliyetli ve teknoloji transferine açık çözümleri işbirlikleri için fırsat haline geliyor. Ayrıca Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde kullanılabilmesi için boyut olarak küçük araçlar tercih ediliyor. Savunma bütçesi kısıtlı olmasına rağmen Petronas gibi şirketlerin varlığıyla gelecekte savunma bütçesinde arttırma görülebilir. Video bitti. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Malezya ordusu çok uluslu bir ekipman portföyüne sahip. Yerli üretim ve modernizasyon çalışmalarıyla bağımsız savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor. Türkiye'den Anka İHA, Kuzgun füzesi ve STM tarafından üretilen 3 adet korvet dikkati çekiyor. Ek olarak Türkiye